Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim, Ayşe'nin El İşi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine şöyle Alize Angora Gold simliyle karşınızdayım. Şöyle yeşil bir ip, simli bir ipim 4 numara tığ kullanıyorum. 1,60 milim hanımlar. Bugün model anlatımı yapmayacağım. Size daha önce anlattım. Bir modelimin kol ve yaka kesimini anlatacağım. Yelek yapmak isteyen arkadaşlarımız için pratik bir şekilde kol ve yaka kesimi nasıl yapabilirsiniz, onu size anlatacağım hanımlar. Şöyle bu modelimin kol ve yaka kesimini anlatacağım. Modelimin kurulumunu izlemediyseniz linkini açıklama kısmına bırakacağım. Detaylı bir şekilde anlatımı var. Oradan izleyebilirsiniz hanımlar. Şimdi şöyle e, bazen şöyle sol kol altımızı önce kesiyoruz. Ben bugün sağ kol altı kesmek istiyorum hanımlar. Niçin? Bunu bazı arkadaşlar, yeni öğrenen arkadaşlar onu beceremiyor. Onun için onu anlatmak istedim. Onun için şöyle. Şimdi burası sağ ön kolumuz. Sağ taraf olacak. Burası kol altı olacak. Burası yaka. Ben şimdi burada kesim yapmayacağım. Önce şöyle buradan kesimi, kol altı oyuntusunu yapacağım. Sonra yaka kesimini. Şöyle önce buraya gelmeden bunu sizinle paylaşmak istedim. Arkada nasıl olacak hanımlar? Hem burada bakın, hem gelirken burada kesim yaparsınız. Trabzan oluşturursunuz. Modelinizi devam edersiniz. Gelip de aynı şekilde ne kadar orada bıraktıysanız burada da aynı şekilde trabzanlarınızı örersiniz. İpinizi koparıp arka tarafından devam edeceksiniz. Birazdan göstereceğim zaten onu. Şimdi ben buradan örmeye başlayacağım. Buraya kadar. Oraya gelince burada kesim yapmayacağım hanımlar. Burası yeleğimizin şöyle ön yaka kesimi, yaka bölümüdür. Buradan şimdi kesim yapmayacağım. Önce kol altını kesimini yapıyorum. Sonra yaka kesimi yapıyorum. Onun için ben burada şimdi kesim yapmayacağım. Modelimi örmeye devam edeceğim. Kol altına gelene kadar. Kol altına gelince şimdi örmeye devam edelim. Düz bir şekilde buraya kadar örmeye devam edelim. Gelince beraber kol altı trabzanlarımızı yapacağız. Evet hanımlar, şöyle geldim. Sıra sonra 1-2 modelimiz kaldı. Bakın, 1-2 modelimiz kaldı. Şimdi ne yapıyoruz? Modelimizi ördük. 1-2 kere doluyorum. Bakın, birinci hemen önündeki yaprak değil. Bu modelin yaprağı. Diğer modelin yaprağına şöyle topladığımız tepeye batıyorum. İpimizi 2 kere doluyoruz. Şöyle bir trabzan zincirin içine giriyorum. Burası kol altı olacak hanımlar. 2 kere doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. 2 kere doluyorum. Ortadaki trabzanın tepesine batıyoruz. Boşluk bırakmıyoruz hanımlar. Zincirin içine batıyorum. 1-2 tane zincirin içine 2 kere doluyorum. Bakın, buradaki topladığımız trabzanın tepesine batıyorum. Şöyle boşluk oluştu. Ne yapıyoruz? 2 kere doluyorum. Bakın, şu topladığımız yere önce batıyoruz. Tekrar bakın, şuraya batıyoruz. Arada boşluk olmasını istemiyorum çünkü. 2 kere doluyorum. Bakın, şu birleşim yerine batıyorum. Toplama yerine batıyorum. 2 kere doluyorum. Zincirin içine batıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Zincirin içine 2 trabzan. Trabzanın tepesine batıyorum. 1 trabzan. Zincirin içine batıyorum. 2 trabzan. Bakın şu boşluğa. Boşluk değil, zincirin içi oluyor o da hanımlar. Topladığımız yere batıyoruz. 2 trabzan. Düzgün bir şekilde trabzanlarımızın gelmesi için. Ve buradaki kenar trabzanlarımın tepesine batıyorum. Bakın, burada o iki modelle kestik. Trabzanlarımızı
Bunu bu şekil trabzan yapıyoruz ya hanımlar. Aynı şekilde zaten arka yaptığınız zaman burada da aynı şekilde iki modeli bu şekilde trabzan yapıp geleceksiniz. Şimdi burada ben ipimi koparacağım. Bir zincir çektim. İpimi kopardım. Şöyle bir sıkılaştırma düğümü atıyoruz bu şekil ve dönüyoruz. Bakın 1 2 3 4 5, şöyle 5.'ye batıyorum. 1 2 3 4 zincir, 2 kere doluyorum ve önümdeki trabzanların tepesine batıyorum. Ben burada 5 tane trabzan yapıyorum hanımlar. Bakın modelin arka yüzündeyiz. Zincirle beraber 5 tane trabzanımız olmuş oluyor. Buradaki trabzanların tepesine 2 kere doluyorum ve modelimi örüyorum. Dediğim gibi sağ kol altı kesimi yaptık. Solu da zaten gelirken önce şurada yapıyorsunuz. Solu burada yapıyorsunuz, yakayı burada, sağ burada yapıyorsunuz, yakayı burada. Bu şekilde artık siz anladınız. Ben şimdi örmeye devam edeyim. Yakaya kadar, yakada beraber kesmeye başlayacağız. Evet ya hanımlar, yaka kısmına geldik. 2 kere ipimi doluyorum. İlk yuvanın içine batıyorum. 1 2 3, hepsini bir kapattım. 1 2 zincir, 2 kere doluyorum. Buradaki trabzanın beline giriyorum. Şöyle trabzanımı ördüm. Hiç zincir çekmeden buraya batmıyorum hanımlar. Yaka kesimine başlıyoruz. Bakın modelimizi eksilteceğiz. 2 kere doluyoruz. Buradaki yaprağımızın trabzanlarına değil, kenar trabzanına batıyorum. Şöyle kenar trabzanlarımızı örüyoruz. Bir, iki, üç, dört zincir ve dönüyorum. Dibindekine değil, bir sonrakine batıyorum. Trabzan. Kenar trabzanlarımızı ördük hanımlar. Şimdi şöyle bir iki kere doluyorum ipimi. Buradaki bakın şu zincirin içine batıyorum. Bir, sadece şöyle bakacağım, 2 kere doluyorum. Hepsini bir kapatıyorum. Burası çirkin durmasın diye hanımlar. 3 tane değil, zincir de çekmedim. Bakın burada 2 zincirimiz var. Zincir falan çekmedik. Buradaki trabzanı atladım. 2 tane trabzan ördüm. 2 kere doluyorum ve diğer modele geçiyorum. Bir, iki zincir, 2 kere doluyorum trabzanımın beline. Bir, iki zincir ve yaprağımı örüyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Burada herhangi bir işlemimiz yok. Zaten gelip burada trabzanlarımızı yapıp döneceğiz. Yakaya gelince beraber kesime devam edeceğiz. Evet hanımlar. Şöyle geldim yaka kesimine şimdi. Burada bir zincir çekiyorum. Bir yaprağımı yaptım. İpimi 2 kere doluyorum. Yuvanın içine batıyorum. Bir zincir çektim. 2 zincir değil, bir. Aynı yere batıyorum. 2 tane trabzan örüyorum. 3 tane değil hanımlar.
1 2 trabzan. 1 2 kere doluyorum. Bakın buradaki zaten bu bizim yaprağımız. Şöyle zaten içe doğru modeli ördüğümüz için bu boşta kalıyor. Buradaki 2 trabzanı atlıyoruz ve kenar trabzanlarımızı örüyoruz. Bakın bir modelimizi bitirmiş olduk. Onu bitirirken diğerini de zaten şöyle 2 trabzan yaparken eksiltmeye başladık. Dört zincirimi çektim ve dönüyorum. Bakın. Modelimiz tek sıradan oluşuyor. Her sırada zaten kendini tekrarladığı için şöyle. Şimdi hanımlar, hiç zincir çekmeden 2 kere doluyorum. Buradaki trabzanları atlıyorum. Sadece şuraya batıyorum. Burada da aynı şeyi yapmıştık ya. Buraya batıyorum. Buraya da şöyle 1 2 tane trabzan örüyorum. Aynı şeyi burada da yapmıştık. Şimdi burada da yine 2 tane trabzan. Beraber kapatıyorum ve diğer modele geçiyorum. Normal bir şekilde modelimi örüyorum tam olarak hanımlar. Sadece trabzanların önündeki modelleri kesiyoruz. Eksiltmeyi oradan yapıyoruz. Bakın. Burada dediğim gibi herhangi bir işlemimiz yok. Örüyoruz, dönüyoruz. Yine yakaya gelince beraber kesime devam edeceğiz. Evet hanımlar, yaka kesimine yine yakaya geldik. Şöyle ilk yaprağımı yaptım. 1 2 zincir, 2 kere doluyorum. Tekli trabzanın şöyle beline giriyorum. Trabzan ördüm, bir zincir. 2 kere doluyorum. Burada zincirin içine girdim. 1 2 tane trabzan ördüm, beraber kapattım ikisini bir. Şimdi buradaki bakın ikinci modelimizi de bitirmiş oluyoruz. Bakın 1 2 ikinci burayı atlıyoruz. İkili trabzanı kapatmıştık ve kenar trabzanlarımıza batıyoruz. Kenar trabzanlarımızı örüyoruz hanımlar. Bir 2 3 4 zincir ve dönüyorum. Bakın 1 2 modeli bitirdik. Şimdi üçüncü modelimizi de bu şekilde kesmeye devam edeceğiz. Alt modelde, alt sırada ne yaptıysak aynısını tekrarlıyoruz hanımlar. Yaka kesimi birbirinin tekrarlı oluyorlar. Bakın burada hiç zincir çekmiyorum. 2 kere doluyorum. Buraya atlıyorum. Buradaki yuvanın içine giriyorum. 1 2 2 tane trabzan, hepsini bir kapatıyorum. Bakın burada da aynı şekil. Burada da bu şekilde devam ediyoruz hanımlar. 2 kere doluyorum ve normal örmeye devam ediyorum. Dönüşte tekrar son kez kesimimizi yapıp kesimi bitireceğim. Şimdi gidip dönüşümüzü sağlayalım. Gelelim beraber devam edelim. Evet hanımlar, yakaya geldik. Son kez buradaki kesimimizi yapacağız. Şöyle yarım modelimi yaptım. Tekli trabzanımı yaptım. 1 2 zincir, 2 kere doluyorum. Bakın şöyle göstereyim size. Artık buradan kesim yapmıyorum. 3 tane trabzanımızı ördük. Burası tam model. 2 kere doluyorum. Bakın buradaki
önceki modelin trabzanlarını atlıyorum ve kenara batıyorum ve bitirmiş oluyorum. Bakın burada artık tam model ördük. Ve kesimimiz bitmiş oldu hanımlar. Bir, iki, üç, dört zincir ve dönüyoruz. Bakın gerçekten çok güzel bir yaka kesimi oldu. Ben iki sıra şöyle kesim olmadan düz bir şekilde örmek istiyorum hanımlar. Öyle ördüğümüz zaman yakamız daha ortaya çıkıyor, daha kendini gösteriyor. Ben şöyle iki sıra düz bir şekilde örüp geleceğim kamera arkasına. Evet hanımlar, şöyle gördüğünüz gibi şahane bir yaka kesimi, kol altı kesimi de aynı şekilde şöyle yakından göstereyim size. Evet hanımlar, umarım anlatabilmişimdir. Beni tercih edip izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.